Merhaba arkadaşlar, Zero One Intellect kanalına hoş geldiniz. Bugün teknoloji dünyasında çığır açacak gelişmelere birlikte göz atacağız. Videomuzda neler mi var? Öncelikle ABD'nin 2025 Amerikan Enerji Bakanlığı kuantum liderlik yasasına değineceğiz. 2,5 milyar dolarlık dev yatırım ve kapsamlı stratejilerle kuantum araştırmalarında ulusal güvenlik ve ekonomik rekabet açısından yepyeni bir döneme giriliyor. Ardından Microsoft'un devrim niteliğindeki adımına bakacağız. Majorana bir kuantum çipinin tanıtımıyla topolojik kuantum hesaplamada hata toleransını artırma hedefleniyor ve kuantum bilgisayarlarının geleceğine emin adımlarla ilerleniyor. Sırada Google'ın post-kuantum dijital imza teknolojisi var. Klasik şifreleme yöntemlerini geride bırakacak bu yenilik, dijital güvenlik alanında adeta yeni bir çığır açmayı hedefliyor. Üstelik, yapay zeka sayesinde hayvanların duygusal dilini çözmeyi başaran, çığır açan bir araştırmaya da değineceğiz. İncelemeler, ineklerden yaban domuzlarına kadar farklı türlerde duyguların akustik desenlerini ortaya koyuyor. Ve son olarak, çevre koruma alanında sessiz devrimi başlatacak yüzen robotların teknolojisine göz atacağız. Ultra hafif, kompakt ve doğayla uyumlu bu robotlar, ekosistem izleme ve kirlilik takibinde fark yaratacak. Hazırsanız detaylara birlikte dalalım. Bölüm 1. 2025 Kuantum Liderlik Yasası. Amerika'nın yeni teknoloji hamlesi. Dünya dengelerini değiştirebilir mi? Amerika, kuantum yarışında vites artırıyor. 2025 Amerikan Enerji Bakanlığı Kuantum Liderlik Yasası, Senato'da sunulan iki partili bir yasa tasarısı ve tam 2,5 milyar dolarlık dev bir yatırım öngörüyor. Peki, bu yasa ABD'yi gerçekten kuantum alanında lider yapacak mı? Yoksa bu sadece diğer ülkelerle rekabette bir adım önde kalma çabası mı? ABD neden bu kadar büyük bir yatırım yapıyor? Bildiğiniz gibi kuantum teknolojileri sadece bilim insanlarının ilgilendiği bir konu değil. Ulusal güvenlikten finans sektörüne, ilaç geliştirmeden askeri teknolojilere kadar her şeyi değiştirebilecek bir devrimden bahsediyoruz. 2018'de kabul edilen Ulusal Kuantum Girişimi Yasası sadece 625 milyon dolarlık bir yatırım getirmişti. Şimdi ise 2,5 milyar dolara varan bir büyüme var. Yani ABD bu alanda gerçekten büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Amaç ne? ABD'nin küresel kuantum yarışındaki liderliğini pekiştirmek. Tasarı, Enerji Bakanlığı'nın projelerini 2030 yılına kadar genişletmeyi ve bu alandaki çalışmalara daha fazla kaynak sağlamayı hedefliyor. Peki bu yasanın ABD'ye getireceği en büyük değişiklikler neler? Yasanın odak noktaları, 4 kritik alan. 1. Kuantum araştırmalarını güçlendirmek. ABD, kuantum bilişim ve kuantum internet gibi alanlarda öncü olmayı hedefliyor. 2. Tedarik zincirini güvenceye almak. Küresel tedarik zincirindeki kırılganlıkları gidermek istiyorlar. Çünkü kuantum teknolojileri için gerekli malzemeler ve bileşenler tamamen dışa bağımlı olmamalı. 3. İş gücü eğitimini artırmak. ABD, kuantum konusunda uzman yetiştirme konusunda geri kalmak istemiyor. Yeni eğitim programları ile bu açığı kapatmayı planlıyor. 4. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek. Kamu ve özel sektör arasında daha sıkı işbirlikleri kurulması amaçlanıyor. Bütün bunlar sanki kuantum teknolojileri için muhteşem haberler değil mi? Ama bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor. Bu yatırım gerçekten ABD'yi kuantumda lider yapacak mı? Yoksa işin içinde başka dengeler mi var? ABD'nin kuantum stratejisinin arkasında ne var? Şimdi biraz perde arkasına bakalım. ABD, Çin ile teknoloji yarışında ciddi bir mücadele içinde. Kuantum bilgisayarlar ve kuantum şifreleme gibi teknolojiler ulusal güvenlik açısından kritik. Eğer rakip ülkeler bu alanda öne geçerse, ABD'nin küresel liderliği riske girebilir. ABD'nin bu büyük yatırımının arkasında sadece bilimsel gelişmeler değil, jeopolitik hesaplar da var. Çünkü kuantum teknolojileri sadece daha hızlı bilgisayarlar üretmek için değil, askeri ve istihbari amaçlar için de kullanılıyor. Örneğin, kuantum şifreleme günümüzün en gelişmiş güvenlik sistemlerini bile kırabilir veya tamamen etkisiz hale getirebilir. Bu yüzden ülkeler kuantum şifrelemeye ve kuantum ağlarına milyarlarca dolar harcıyor. Bu yasanın zorlukları ve riskleri. Peki bu yasa gerçekten işe yarayacak mı? İşte karşılaşabileceği en büyük 6 zorluk. 1.
Fon yönetimi ve bütçe kullanımı. 2,5 milyar doların etkili bir şekilde harcanması büyük bir idari zorluk olarak karşımıza çıkıyor. 2. Kurumlar arası koordinasyon. Çeşitli devlet kurumlarının aynı hedefe yönelmesi zaman alabilir. 3. İş gücü açığı. Kuantum mühendisleri ve bilim insanları yetiştirmek uzun yıllar alıyor. 4. Tedarik zinciri sorunları. Özellikle Çin'in hakim olduğu kuantum malzemeleri tedariki büyük bir risk. 5. Politik ve yasal engeller. Bu tasarı, siyasi anlaşmazlıklara veya bütçe kesintilerine kurban gidebilir. Özellikle elinde ağaç testeresiyle bugünlerde şov yapan Elon Musk bütçe kısıtlamalarının başındayken. 6. Hızlı teknolojik gelişmeler. Kuantum alanı o kadar hızlı gelişiyor ki, bugün ayrılan bütçe 5 yıl sonra eski teknolojilere gitmiş olabilir. Peki dünya bu gelişmeye nasıl tepki verecek? Amerika'nın kuantum teknolojilerine bu kadar büyük yatırım yapması diğer ülkeleri de harekete geçirebilir. Bu yasa şu alanlarda küresel etkilere yol açabilir. Küresel yarış kızışacak. Çin ve ABD yatırımlarını artırmak zorunda kalabilir. Uluslararası işbirlikleri artabilir. Kuantum araştırmaları için yeni ittifaklar kurulabilir. Yeni standartlar ve etik kurallar gelebilir. Veri güvenliği ve gizlilik konusunda yeni yasalar ortaya çıkabilir. Ekonomik rekabet kızışacak. ABD bu yatırımla kuantum girişimciliğini teşvik etmeyi de amaçlıyor. Sonuç, ABD'nin kuantum geleceği güvence altında mı? 2025 Amerikan Enerji Bakanlığı kuantum liderlik yasası çok büyük bir hamle. Ama yeterli mi? Bunu zaman gösterecek. ABD'nin planı gerçekten iddialı ama riskleri de büyük. Bu yasa küresel kuantum yarışında ABD'yi öne geçirebilir mi, yoksa Çin ve diğer rakip ülkelerde benzer yatırımlarla karşılık mı verecek? İşte asıl soru bu. Sizce bu yasa ABD'yi gerçekten kuantum lideri yapar mı? Yoksa işin içinde başka faktörler mi var? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bölüm 2. Microsoft Majorana 1 kuantum çipini duyurdu. Microsoft özel bir malzeme için temel bir kuantum özelliğini tek seferlik hassas bir testle ölçmeyi başardı. Araştırma ekibi bu çalışmanın topolojik durumları kullanarak hata toleranslı kuantum hesaplama hedefini desteklediğini belirtiyor. Bu yaklaşımın temel motivasyonu, topolojik kuantum bilgisayarların teorik olarak birçok hata türüne karşı doğal koruma sağlayabilmesi ve böylece büyük ölçekli kuantum sistemlerini daha uygulanabilir hale getirmesidir. Peki topolojik kuantum bilgisayarı nedir? Topolojik kuantum bilgisayarı, kuantum hesaplamada kullanılan farklı bir modeldir. Bu model, iki boyutlu sistemlerde ortaya çıkan ve anyon adı verilen yarı parçacıkları kullanarak çalışır. Anyonlar, geleneksel kuantum parçacıklardan farklı olarak birbirleri etrafında dolaşarak, braiding, bilgi işlemi gerçekleştiren topolojik özelliklere sahiptir. Bu braiding işlemleri, sistemin topolojik yapısına bağlı olduğundan, çevresel gürültü veya küçük hatalardan etkilenmez ve böylece hata toleransı sağlanır. Alexey Kitayev'in 1997'de ortaya attığı bu fikir, teorik olarak kuantum hesaplama sürecindeki hataları minimize edebilecek, daha kararlı ve güvenilir bir hesaplama yöntemi sunmayı amaçlar. Topolojik kuantum bilgisayarları, diğer kuantum bilgisayar modelleriyle hesaplama gücü açısından eşdeğer olsa da, pratikte hata düzeltme süreçlerini basitleştirerek daha verimli sonuçlar elde etme potansiyeline sahiptir. Microsoft'un araştırmasının temeli, Majorana 0 modları. Microsoft'un araştırmasını anlamak için Majorana 0 modları kavramını kavramak gerekir. Bunlar, belirli süperiletken tellerin uçlarında ortaya çıkan özel kuantum durumlarıdır. Geleneksel parçacıkların belirgin madde ve karşı madde antimadde eşleri bulunurken, Majorana parçacıkları kendi antiparçacıklarıdır. Bir kuantum bilgisayarında, bilgi birden fazla Majorana 0 modunun ortak durumunda saklanabilir ve hesaplama işlemleri, bu parçacıkların örülmesi, yani birbirleri etrafında belirli bir şekilde hareket ettirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Teorik olarak bu süreç, gürültüye ve dış etkenlere karşı oldukça dayanıklıdır. Bu da onu kuantum hesaplama için cazip bir temel haline getirir. Ancak, Majorana tabanlı bir kuantum bilgisayar inşa etmek için kritik gereksinimlerden biri, bu parçacıkların durumunu güvenilir bir şekilde ölçebilmektir. İşte Microsoft'un en son araştırması burada devreye giriyor. Microsoft'un deneyi, yeni bir ölçüm yöntemi.
Microsoft'un deneyi, yarı iletken, indiyum arsenit ve süper iletken, alüminyum malzemelerden oluşan hibrit bir aygıt içeriyor. Bu sistemin en önemli yeniliklerinden biri, fermiyon paritesini tek seferde ölçebilen girişimsel bir düzenek kullanmasıdır. Fermiyon paritesi, bir sistemin çift ya da tek sayıda elektron içerip içermediğini belirten temel bir fiziksel özelliktir. Majorana sıfır modları bağlamında, bu parity'nin ölçülmesi, sistemin beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını doğrulamak ve hesaplama amaçlı kullanılabileceğini göstermek açısından kritik bir adımdır. Araştırmacılar, süperiletken nanoteli kuantum noktalarıyla elektronları hapsedip yönlendirebilen küçük yarı iletken bölgeler birleştirerek bu ölçümü gerçekleştirdi. Kuantum noktaları, fermiyon paritesindeki değişimleri algılayan bir okuma mekanizması görevi gördü. Sistemdeki kuantum kapasitans değişimleri, parity değişikliklerini güçlü bir sinyal gürültü oranıyla tespit etmeye olanak sağladı. Araştırmacılar, yalnızca %1'lik bir hata payı ile fermiyon paritesini doğru şekilde belirlemeyi başardı. Sonuç, Microsoft büyük ölçekli kuantum işlemcilerine bir adım daha yakın. Microsoft'un bu çalışması, fermiyon paritesini güvenilir bir şekilde ölçmek için sağlam bir yöntem sunduğunu kanıtlıyor ve topolojik kuantum hesaplamanın temel bileşenlerinden birini doğruluyor. Bu ilerleme, Microsoft'u Majorana tabanlı kübitlerin tam anlamıyla işlevsel hale getirilmesine bir adım daha yaklaştırıyor. Eğer bu teknoloji geliştirilirse, büyük ölçekli kuantum işlemcilerinin tasarımını önemli ölçüde basitleştirebilir ve kuantum bilişimde devrim niteliğinde bir ilerleme sağlayabilir. Bölüm 3. Google'dan kuantum güvenli dijital imzalar. Şifreleme geleceğe hazırlanıyor. Google, dijital güvenliği kuantum çağına taşımak için önemli bir adım attı. Google Cloud Key Management Service, Cloud KMS üzerine kuantum güvenli dijital imzaları entegre ettiğini duyurdu. Bu yenilik, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından belirlenen Post-Quantum Cryptography (PQC) standartlarıyla uyumlu ve şirketlerin kuantum saldırılarına karşı dirençli güvenlik sistemlerini test etmelerine olanak tanıyor. Peki bu gelişme neden önemli? Kuantum bilgisayarlar, klasik şifreleme sistemlerini kırabilecek kadar güçlü olabilir. Günümüzde kullandığımız RSA ve SAC gibi kriptografik algoritmalar, kuantum bilgisayarlar tarafından saniyeler içinde çözülebilir hale gelebilir. Bu yüzden, Google gibi teknoloji devleri şimdiden kuantuma dayanıklı yeni güvenlik çözümleri geliştirmeye çalışıyor. Google'ın duyurduğu kuantum güvenli dijital imzalar, FIPS 204 ve FIPS 205 algoritmalarını kullanarak verilerin kuantum bilgisayarlara karşı bile güvende kalmasını sağlıyor. Şirketler bu sayede güvenlik sistemlerini geleceğe hazırlayabilir ve yeni algoritmaları mevcut sistemlerine entegre etmeye başlayabilir. Google'ın post-kuantum güvenlik yol haritası. Google, yalnızca dijital imzalarla sınırlı kalmayarak tüm şifreleme altyapısını kuantum güvenli hale getirmeyi planlıyor. İşte yol haritasındaki bazı önemli adımlar. 1. Kuantum güvenli algoritmaların hem yazılım, cloud, hem de donanım, Cloud HSM seviyesinde desteklenmesi. 2. Mevcut şifreleme sistemlerinin ve kriptografik anahtarların kuantuma dayanıklı versiyonlara taşınması. 3. Boring Crypto ve Tink gibi açık kaynaklı kriptografi kütüphanelerinin post-kuantum standartlarına entegre edilmesi. 4. Donanım güvenlik modülleri HSM ve harici anahtar yönetimi sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak kuantum dirençli donanım çözümleri geliştirme. Google, 2016'dan beri Chrome tarayıcısında, Gmail'de ve veri merkezlerinde post-kuantum şifreleme testleri yapıyor. Ayrıca, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalışarak post-kuantum kriptografi standartlarının şekillendirilmesine katkıda bulunuyor. Hibrit kriptografi, kuantum ve klasik birlikte mi kullanılacak? Google, gelecekte klasik ve kuantum güvenli imzaları birleştiren hibrit kriptografik sistemleri de değerlendirdiğini açıkladı. Ancak bu yöntemin ne kadar güvenli olduğu konusunda henüz sektörde tam bir fikir birliği sağlanmış değil. Kuantum bilgisayarların gelişimi, günümüzde kullandığımız tüm dijital güvenlik altyapısını kökten değiştirebilir. Google'ın bu adımı, şirketleri ve hükümetleri kuantum sonrası çağa hazırlamak için atılmış önemli bir hamle olarak görülebilir.
Bölüm 4. Yapay zeka hayvanların duygusal dilini çözüyor. Yapay zeka hayvanların ne hissettiğini anlamamıza yardımcı olabilir mi? Çok önemli bir çalışma. Bu soruya evet yanıtını veriyor. Kopenhag Üniversitesi Biyoloji Bölümünden araştırmacılar, inekler ve yaban domuzları da dahil olmak üzere 7 farklı toynaklı hayvan türünün olumlu ve olumsuz duygularını ayırt edebilen bir makine öğrenimi modeli geliştirmeyi başardı. Hayvanların vokalizasyonlarındaki akustik desenleri analiz eden model, %89,49 gibi etkileyici bir doğruluk oranına ulaştı. Bu, yapay zeka kullanılarak duygusal valansın, duygusal yükün türler arası tespit edildiği ilk çalışma olarak kayıtlara geçti. Farklı duygusal durumlarda bulunan toynaklılardan binlerce ses kaydını analiz eden araştırmacılar, duygusal yükün belirlenmesinde kritik akustik göstergeleri tespit etti. Bir duygunun olumlu mu, yoksa olumsuz mu olduğunu belirleyen en önemli faktörler arasında sesin süresi, enerji dağılımı, temel frekans ve genlik modülasyonu yer aldı. Dikkat çekici bir şekilde bu akustik desenler türler arasında belirli bir tutarlılık gösterdi ve duygusal ifadelerin evrimsel olarak korunduğunu ortaya koydu. Çalışmanın önemli çıkarımları: yüksek doğruluk oranı, yapay zeka modeli, duygusal yükü %89,49 doğruluk oranıyla sınıflandırarak olumlu ve olumsuz duygusal durumları güçlü bir şekilde ayırt etme yeteneğini kanıtladı. Evrensel akustik desenler, duygusal yükün ana belirleyicileri türler arasında tutarlılık gösterdi ve evrimsel olarak korunmuş bir duygusal ifade sistemine işaret etti. Duygusal iletişim üzerine yeni bakış açıları, bu araştırma, insan dilinin evrimsel kökenlerine dair yeni bilgiler sunarken, hayvan duygularına dair anlayışımızı da kökten değiştirebilir. Araştırmacılar, 7 toynaklı türünden etiketlenmiş duygusal çağrıları içeren veri tabanlarını kamuya açık hale getirerek gelecekteki çalışmaları desteklemeyi hedefliyor. Araştırmacı, Elode F. Briefer, bu veriyi diğer bilim insanları için bir kaynak haline getirmek istiyoruz. Açık erişim sağlayarak, yapay zekanın hayvanları daha iyi anlamamıza ve refahlarını artırmamıza nasıl yardımcı olabileceğine dair araştırmaları hızlandırmayı umuyoruz, dedi. Bu çalışma, teknoloji sayesinde hayvanların duygularını anlamaya ve onlara uygun şekilde yanıt vermeye bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor. Bilim, hayvan refahı ve koruma çalışmaları açısından heyecan verici yeni olasılıklar sunuyor. Bölüm 5. Yüzen robotlar, çevreyi korumak için sessiz devrim. Yüzen robotlar, kirliliğin haritalandırılması, su ekosistemlerinin incelenmesi ve mercan resifleri ya da göl kıyıları gibi hassas bölgelerde su kalitesinin izlenmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Ancak çoğu cihaz gürültülü pervaneler kullanıyor ve bu durum doğal yaşamı rahatsız edebilir veya zarar verebilir. Ayrıca bu ortamlardaki bitkiler, hayvanlar ve çeşitli kalıntılar, robotların hareketini zorlaştıran doğal engeller oluşturuyor. École Polytechnique Fédérale de Lausanne Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki Soft Transducers Lab ve Unsteady Flow Diagnostics Laboratory ile Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu sorunlara çözüm sunan kompakt ve çok yönlü bir robot geliştirdi. Bir kredi kartından daha küçük ve sadece 6 gram ağırlığındaki bu esnek yüzücü robot, dar alanlarda manevra yapabiliyor ve kendi ağırlığından çok daha ağır yükleri taşıyabiliyor. Pirinç tarlaları gibi kısıtlı alanlarda veya su bazlı makinelerin içinde inceleme yapmak için ideal bir yapıya sahip. Çalışmanın sonuçları Science Robotics dergisinde yayımlandı. École Polytechnique Fédérale de Lausanne Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Soft Transducers Lab yöneticisi Herbert Shih, projeyi şu sözlerle anlatıyor. 2020'de böcek ölçeğinde sürünebilen otonom robotlar geliştirmiştik. Ancak su ortamında çalışabilen kablosuz ve ultra ince robotlar yapmak tamamen yeni bir zorluktu. Daha güçlü yumuşak aktüatörler, yeni dalgalanmalı hareket stratejileri ve kompakt yüksek voltajlı elektronikler geliştirmek zorunda kaldık. Geleneksel pervaneler yerine bu robot, deniz yassı solucanlarından ilham alan dalgalanmalı yüzgeçler kullanıyor. Hafif yapısı sayesinde su yüzeyinde rahatça hareket edebiliyor ve doğal çevreyle uyum içinde kalabiliyor. École Polytechnique Fédérale de Lausanne Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra Max Planck Enstitüsü'nde araştırma grubu lideri olan Florian Hartmann,
Tasarımımız doğayı taklit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda doğada mümkün olmayan şeyleri de gerçekleştiriyor, diyor. Bu yenilikçi robot, deniz yassı solucanlarına kıyasla yüzgeçlerini 10 kat daha hızlı hareket ettirerek saniyede 12 santimetre hıza ulaşabiliyor. Bu, kendi gövde uzunluğunun 2,6 katı kadar bir mesafeyi her saniyede kat edebildiği anlamına geliyor. 4 yapay kas kullanarak ileri yüzme, dönüş yapma, geri gitme ve yana doğru hareket etme yeteneklerine sahip. Araştırmacılar, robotu çalıştırmak için 500 voltluk enerji sağlayan ancak yalnızca 500 miliwatt güç tüketen bir elektrikli diş fırçasından 4 kat daha az kompakt bir elektronik kontrol sistemi geliştirdi. Yüksek voltaj kullanmasına rağmen düşük akım ve yalıtılmış devreleri sayesinde çevreye tamamen güvenli bir yapı sunuyor. Robot, üzerindeki ışık sensörleri sayesinde çevresini algılayabiliyor ve ışık kaynaklarını takip edebiliyor. Bu sayede ekolojik çalışmalar, kirlilik takibi ve hassas tarım uygulamaları gibi birçok alanda kullanım potansiyeline sahip. Hartman, gelecekteki planlarını şu şekilde özetliyor. Amacımız, çalışma süresini uzatmak ve robotun otonomisini artırmak. Bu proje sayesinde doğayla uyumlu çalışan biyomimetik robotlar alanında önemli bir temel atmış olduk. Bu çalışma, doğadan ilham alan robotik sistemlerin bilimsel gelişimini ilerletirken, çevreyle uyum içinde çalışan pratik çözümler geliştirme konusunda önemli bir adım niteliğinde. Uzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün 2025 Amerikan Enerji Bakanlığı Kuantum Liderlik Yasası'nın dev yatırımlarla kuantum teknolojilerine nasıl yön verdiğini, Microsoft'un Majorana bir kuantum çipiyle hata toleransını artıran dev adımını, Google'ın post-kuantum dijital imza teknolojisiyle geleceğin güvenliğini nasıl şekillendirdiğini, yapay zeka ile hayvanların duygusal dilini çözme çalışmaları ve çevre dostu yüzen robotların sessiz devrimini konuştuk. Bu gelişmeler, teknolojinin sınırlarını ne kadar zorladığımızı ve geleceğe ne kadar umutla baktığımızı gösteriyor. Eğer siz de bu konularda düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz, yorumlarda bize katılmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açarak en yeni teknoloji haberlerinden anında haberdar olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın ve teknolojiyi takip etmeye devam edin.